Nasıl oyuncu olunur? Eminim birçoğunuz merak ediyorsunuz. Oyunculuk ajansları yani profesyonel olanlar bu 4 büyük şehirde yer alıyor. Muhakkak eğitim. Eğitimsiz hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Nasıl bir kurstan eğitim almalısınız? Audition nasıl verilir? Bu çok önemli bir şey. Ve oraya giderken ne giymelisiniz? İşte bu çok önemli. Para gitti, vakit gitti. Gittiğiniz görüşme doğru görüşme mi? İşte 5.'si de bu. Oyunculuk dijital ortamda nereye gidiyor? Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Beni sorarsanız her zaman söylediğim gibi bomba gibiyim arkadaşlar. Bugün eğitim videosu çekmeye karar verdim. Onun için arkadaşın stüdyosuna geldik. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı ve akşama kadar istediğiniz gibi kullanın dedi. Size eğitim serisi yapacağız arkadaşlar. Birincisi şu olacak: nasıl oyuncu olunur? Eminim birçoğunuz merak ediyorsunuz. Çünkü benim abonelerimden de bana DM'den yazanlar oldu. Abla nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye. Ben daha öncesinde bu tarz bir video çekmiştim. Ama çok fazla geziyordum ve gezerken konuşuyordum. Dikkatiniz dağıldı. Benim videoda bahsettiğim şeyleri tekrardan bana soru olarak yönelttiniz. Onun için ben de dikkatiniz dağılmasın diye stüdyoyu tercih ettim arkadaşlar. Şimdi birincisi, nasıl oyuncu olunur? Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara gibi 4 büyük şehirdeyseniz şanslısınız. Eğer değilseniz değilsiniz. Çünkü neden? Oyunculuk ajansları yani profesyonel olanlar bu 4 büyük şehirde yer alıyor. Haliyle sizin de oralarda bulunmanız gerekiyor. Eğer daha farklı bir yerde yaşıyorsanız, atıyorum Erzurum'da yaşıyorsunuzdur. Erzurum'da yaşayan bir birey olarak da oyuncu olmak istiyorsunuzdur. Gerekli görüşmeleri yapmışsınızdır ya da küçüklüğünüzden beri herkes size oyuncu olsana ne güzel taklit yapıyorsun vesaire demiştir. Ama sizin muhakkak İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Antalya'ya gitmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü orada belli başlı büyük ajanslar var. Onlarla görüşmeniz gerekiyor ve hangisinde o sıcaklığı, o muhteşem ilişkiyi kurarsanız onu tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü birçok irili ufaklı ajans açıldı arkadaşlar. Ben size buradan öneride bulunmayacağım, onu bilin. Fakat 3-5 tanesiyle yazışıp, görüşüp onların iletişim bölümleri var. Eğer Google'dan inceliyorsanız ajansları bulursanız muhakkak gidip görüşmeniz gerekiyor ki o sıcaklığı yakalayabiliyor musunuz? Size bir şeyler verebilecekler mi? Bununla ilgili karşılıklı toplantılar sonucunda da bir sözleşme imzalamanız gerekiyor. Ama öncelikle bir 5-6 aylık sözleşme imzalamanızda fayda vardır. Her iki tarafta birbirini dener. Akabinde de eğer güzel işler yakalıyorsanız ve size bir şeyler verebileceğine inandığınız bir ajansa burası devam edersiniz. Genelde 2 yıl, 3 yıl, hatta bazısı çok bağlayıcı olabiliyor. 5 yıllık sözleşmeler yapabiliyor. Ama önemli olan size bir şeyler veriyor olması. Karşılıklı ticaret yaptığınız için onu size, sizin de ona kazandırıyor olmanız lazım. Bu birinci maddeydi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 4 büyük şehirde oluyoruz ve hangi ajans bize sıcak geliyorsa o ajansa gidiyoruz ve onunla görüşüyoruz ve onunla gerekli konuşmaları yaptıktan sonra oyunculuğa başlıyoruz. İkinci aşamaya gelelim. İkinci aşama muhakkak eğitim. Eğitimsiz hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Hele de dünyada herkesin her şeyi yaptığı bir ortam varken. Nasıl yani? Mesela sıhhi tesisatçı müteahhit olabiliyor artık. Türkiye'nin ekonomik şartlarından dolayı. Onun için eğer sizin de sevilip sayılıp kendi benliğinizde bulmanız gereken bir noktada bu eğitimlere giderseniz oyunculuğunuz hem gelişir hem de sadece annenizin, babanızın arkadaşları, teyzelerimiz, Ayşe teyzemiz ya da Ahmet amcamız size ne kadar güzel oğlum ya da kızım oyunculuk yapıyorsunuz, muhakkak şey yapın, gidin oyuncu olun demez. Siz gerçekten kendinizi eğitmiş olursunuz ve oyunculukta bir adım daha önde olursunuz diğer arkadaşlara göre. Çünkü artık arkadaşlar ajanslar çoğaldı, oyuncular da çoğaldı. Eskiden 8-10 tane oyuncu vardı bildiğimiz, artık 100 milyonlarca oyuncu var. Hatta anne babalarımız sağ olsunlar, bebişleri doğuyor. 1 sene 2 sene geçtikten sonra hemen reklam ajanslarına vesairelere götürüyorlar. O da neden oldu? Ben size söyleyeyim. Öyle bir geçer zamanki de bir çocuğumuz vardı, hatırlıyor musunuz? Ondan sonra oldu. Niyeyse o çocuk gibi bütün aileler umutlandılar. Bizim de oğlumuz ya da kızımız meşhur olur da bizi kurtarır diye. Yanlış. Böyle bir şey yok. Bir de çocuğunuzun gerçekten yeteneği var mı? Bu çok önemli. Eğer yoksa yapacağınız hiçbir şey yok. Bence zorlamayın derim. Çocuğun da psikolojisi bozulmasın. Ne dersiniz? Üçüncü şarta gelelim şimdi de.
Üçüncü şartta nasıl bir kurstan eğitim almalısınız? Maalesef günümüzde artık eğitimler de çok çoğaldılar. Birçok kurs var arkadaşlar. Şahsen ben İstanbul'da yaşıyorum ve bu işi burada devam ettirdim. Ben gitmek istesem ve yeni başlayan bir kişi olsam kafam çok karışır. Onun için arkadaşlarınızla sohbet edin. Bir ajansa kaydolduysanız oradan kendinize bir çevre yapın. Onlar nereleri tercih etmişler? Ajansınız da yönlendirebilir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kursu muhakkak tercih edin ve o kurs lütfen 1 aylık ya da 2 aylık bir kurs olmasın. 6-7 aylık bir kurs olsun. Tamam, belli bir ücret ödüyorsunuz belki ama sonuçları size farklı dönüyor. Neden? Bu tarz 6-7 aylık kurslarda size menajer atıyorlar. Size günümüzün dizilerine yönlendirme şansları da oluyor ve siz güncel olarak audition'ınızla ve tabii ki kurstaki eforunuza göre tercih edilebiliyorsunuz. Hocalarınız bizzat size çok iyi bir öğrenci, çok da iyi rol yapıyor, bence bu role uygun deyip direkt bir diziye sunabiliyor. Peki 6-7 ay benim için çok yorucu olur. Zaten bir bütçem de yok. Daha bu işten ne kazandım ki 6-7 aylık bir kursa gideyim, her ayda belli bir ücret ödeyeyim. Yani benim için zor diyorsanız haklısınız. O zaman ne yapacaksınız arkadaşlar biliyor musunuz? Bütün kas görüşmelerine gideceksiniz ajansınızın yönlendirdiği. İnsan yürüyerek pişer. Akabinde tekrar ajansınız vasıtasıyla onlardan en doğru bilgiyi alırsınız. Her sene devlet tiyatrolarının bedava eğitimleri var. Onları da tercih edebilirsiniz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Hem de tiyatro yapıyorsunuz. Tiyatro bu işin en başlangıcıdır. Çok da iyi güzel pişersiniz. Daha sonra da setlere adım atarsanız dizileri, reklamlara sizi daha çok sevecektir yönetmenler. Çünkü tiyatrodan gelenleri genelde daha çok severler. Yormaz çünkü oyuncu onları. Peki geldik 4'e. Arkadaşlar bütün bunları yaptınız. Artık görüşmelere gitmeye de başladınız. Audition nasıl verilir? Bu çok önemli bir şey biliyorsunuz değil mi? Herkes tanıtım verebilir ama verirken çekingenliği tutabilir. Ya da vücut dili ister istemez belli sarsıntılarla kendini tanıtmaya çalışabilir. Arkadaşlar reklam ya da dizi görüşmesine gittiyseniz aynen benim size yaptığım gibi şu an objektifin karşısında direkt objektifin içine bakıyorum. Sizin de direkt objektifin içine bakmanız gerek. Neden? Çünkü objektifin arkasında yönetmen, yapımcı ve diğer arkadaşlar var. Sizi seçecek olan insanlar var yani. Onun için bu çok önemli. Efendim öncelikle ben size bir örnek vermek istiyorum. Merhabalar, ben Nilgün Bingöl. 8 Mayıs 1980 Antalya doğumluyum. 20 senedir profesyonel anlamda oyunculuk yapmaktayım. En son çektiğim reklam filmi Paykek, en son oynadığım dizi Halil İbrahim Sofrası. Şu an yayında herhangi bir şeyim yoktur. Hemen sağ profil, saçlarınız da eğer uzunsa aynen benim yaptığım gibi toplayın ve sol profil. Sonra da ekrana bakıp çok tatlış bir tebessüm yapıyorsunuz. Budur arkadaşlar. Bu basittir ama sıcaktır. Karşı tarafa elektriğiniz geçer. Hem de direkt objektife konuştuğunuz için yönetmen sizi monitörden izlediğinde işi biliyor. Direkt benle konuşmuş, bana kendini anlatmış. Bunu callback'e çağıralım der. Callback arkadaşlar, atıyorum bir reklam görüşmesine gittiniz ve seçildiniz. Adaylar arasındasınız. Bu son tekrar geri çağrım görüşmesidir. 3-5 kişi ya da 10 kişi arasından seçileceksiniz anlamına gelmez. Ama seçilebilme olasılığınızın yüksek olduğunu gösterir. Ve oraya giderken ne giymelisiniz? İşte bu çok önemli. Neden? Atıyorum bankacı rolü geldi. Siz bankacı rolüne tişörtle, kotla vesaireyle giderseniz karşı tarafa o rolü tam verememiş olursunuz. Türkiye'de maalesef böyle. Hollywood'da ya da başka bir yerde farklı olabilir. İnsanlar hiçbir şekilde dikkat etmeseniz de sizi yolda en paçavra halinizde bile çok bir role oturtabilirler ama Türkiye'de böyle değil. Özellikle de yeni yönetmenler çok farklı bakıyorlar olaya. Onun için eğer bankacı rolü geldiyse arkadaşlar, bankacılar nasıl giyinir? Topuklu ayakkabı, ceket, güzel bir etek ya da erkekse grand tuvalet bir takım elbise vesaire değil mi? Bankaya gittiğinizde erkeklere bakın erkekler. Kızlar da lütfen bayanlara baksın. Hep bir topuklu ayakkabıları, bir bakımlılıkları vardır ve bankacı edasındadırlar hepsi. Neden? Çünkü bankada çalışıyorlar. Siz de onları gözlemleyin ve eğer bankacı rolü geliyorsa o şekilde giyinin gidin. Giyim çok önemli arkadaşlar. Akabinde de biraz önce dediğim gibi audition'ınızı kameranın içine verirseniz ve çok tatlı bir gülümseme yaparsanız, sonrasında da eğer sizden mimik istiyorlarsa onları da yerine getirirseniz ve rol varsa ezberlerseniz ne hala memleket, belki callback'te de işe alır, devam ettirirsiniz. Para parayı çeker arkadaşlar. İşte işi çekiyor. İlk işinizi aldıktan sonra emin olun her şey çok güzel olacak. Bunun için biraz sabretmeniz gerekebilir. 1 sene, 2 sene gibi. Ama olsun. İlk iş geldikten sonra emin olun arkası da geliyor. Şimdi gelelim 5'e.
Bu iş ilginç bir konu olacak arkadaşlar. Bu işlere, bu 5. aşamaya kadarki işlere çok sıcak baktınız, koşturdunuz, ettiniz. Ama Türkiye'de bazı ajanslar oyuncuları bence suistimal ediyorlar. Kanımca fikrim, 20 senedir bu işi yapıyorum. Nasıl suistimal ediyorlar? Onların vakitlerini çalıyorlar. Onların paralarını çalıyorlar. Nasıl mı? İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar. Eğer siz de İstanbul'daysanız ve İstanbul'da devamlı bir yerden bir yere giderken ki o keşmekeşliği, o yoğunluğu biliyorsanız, görüşmeleri de malum biraz önce ne dedik? Topuklu ayakkabı giyin dedik. Belki taksiye binmeniz gerekecek, metrobüse o topuklu ayakkabıyla ve o kıyafetle yani binemeyeceksiniz ister istemez. Hele de bayansanız. Dediğim gibi Türkiye burası. Ne yapacaksınız? Taksi paraları vereceksiniz. Trafikte kalacaksınız. Para gitti. Vakit gitti. Gittiğiniz görüşme doğru görüşme mi? İşte 5.'si de bu. 5. maddemiz doğru görüşmeye gitmek. Neden doğru görüşme? Ajanslar suistimal ediyorlar arkadaşlar. Bir brief geliyor onlara. O brief doğrultusundaki insanlara mesaj atmıyorlar. Hele de bu işi tam böyle disiplinli yapmayan ajanslar var. 35 tane kastı mı var? 100 tane kastı mı var? Bayan rolü mü gelmiş? Sarışın marışın diye belirtilmiyorsa briefte eğer işte 30'a atıyorum 45 ucu açık bir brief gelmiş. Tatlış böyle modern bir anne, Türk annesi istiyoruz. Bütün bayan arkadaşlara o mesaj gidiyor. Hepsi bir heves. Koşturuyorlar. Biraz önce bahsettiğim gibi taksiye biniyorlar, otobüse biniyorlar, metrobüse biniyorlar, makyaj yapıyorlar, vakit, nakit derken boş yere gidiyorlar. Bir de zaten görüşmelerde sırada bekliyorsunuz. Ne oluyor? Her şey boş yere bir açık denizde boğuşmak. Evet arkadaşlar, bunu yapmayın. Ajansınızı arayın, size bir mesaj geldiğinde beni buna yönlendirmişsin. Nasıl birini arıyorlar? Kaç yaş aralığı? Nasıl giyinmek lazım? Yorun, ajansınızı yorun. Onlar da yorulsunlar. Onlar da üstüne tekrar arayıp da diğer ajansı briefleri doğru alsınlar. Ya da gerekiyorsa size gelen mesajda şu ajansa gideceksiniz. Arçelik rolü var. Genç, modern anne arıyorlar dediğinde aşağıda numara var. O numarayı arayın. Tam olarak ne arıyorsunuz? Hangi günler çekimleriniz? Bunların hepsini sorun. Boş yere bir yere gitmeyin. İstanbul'muş, Ankara'ymış, Antalya'ymış, İzmir'miş. Buralar büyük şehirler arkadaşlar. Trafiği de bol, keşmekeşi de her şeyi bol. Hiç gerek yok ekstradan yorulmaya. Gelelim 6. maddeye. 6. maddemiz ne? Arkadaşlar son madde. Oyunculuk dijital ortamda nereye gidiyor? Artık herkes internetten para kazanmaya başladı. Oyuncular da maalesef buna yönlendiler. Daha doğrusu ajanslar onları yönlendirdi. Bazı application'lar çıktı. Odi vesaire isimlerini vermeyeceğim tek tek ama bilenleriniz biliyor. Orada size mesajlar geliyor. İşte bütçe şu tarih arasında şu görüşme. İşte bir audition ve tanıtım yolla ve rol yap. Şunu ezberle diyorlar ve siz de evde böyle bir fonda atıyorum stüdyo ortamı gibi ne yapıyorsunuz? Audition veriyorsunuz, rol yapıyorsunuz, mimik yapıyorsunuz vesaire. Sonra yüklüyorsunuz onu o siteye. Oyunculuk böyle bir şeye gidiyor işte. Aslında güzel bir şeye gidiyor. Niye? Biraz önceki bahsettiğim maddeden dolayı büyük şehirlerde yaşayanlar bilir. Vakit nakittir. Her ikisini de götürüyor görüşmelere giderken bu iş. Bunda daha iyi oluyor. Her şey telefonun ucunda. Sen rolü yapıyorsun, telefona yüklüyorsun, karşı tarafı yüklüyorsun. Karşı taraf ajansta diğer firmaya yolluyor. Eğer beğenirsen belki callback için artık gidiyorsun görüşmeye. Ona da git. Keşke herkes callback'e kalabilse ama maalesef bunun için de bir zaman süreci gerekli. Kamera önünde rahatlık diye bir şey var arkadaşlar. Mimiklerinin rahat, doğal bir şekilde sergilemen gerekiyor. Bunları yapmadın mı 1-2 sene pişman gerekiyor. Zaten de görüşmeleri seçilmiyorsun. Ama bir gün öyle bir şey oluyor ki seçiliyorsun ve ben galiba oldum diyorsun. Neden öyle diyorsun ama? Çünkü 1 sene 2 sene boyunca koşturmuşsun. Bu çok önemli arkadaşlar. Mimik de çok önemli bu arada. Buna da gireyim ve artık bu videoyu bitireyim. Çok basic, basit maddeler halinde size bir yol haritası belirledim. En azından bana sorular bu doğrultudaydı. Onları cevaplamaya çalıştım oyunculukla ilgili. Geri kalanları için gene mesaj atarsanız daha profesyonel, daha ayrıntılı şeyler çekerim. Bunlar problem değil. Arkadaşlar, mimik verirken öncelikle audition'ınızı verdiniz görüşmede. Sizden rol istemiyorlar. Ne yapıyorlar? Sadece mimik istiyorlar. Şaşırma, sinirlenme ya da gülme ya da mutlusun ya da ağlıyorsun, üzgünsün. Bunları da gene her zaman olduğu gibi
lütfen objektifin içine baka baka yapın ki karşı tarafa o mimikleriniz geçsin. Sizi kafasında düşündüğü o dekordaki, o reklam setinde düşündüğü role uygun görsün ve çağırsın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Umarım bilgilerim size faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.